Telegram kelimesi ayda yaklaşık 43 milyon kere aratılıyor. Bu kadar büyük bir arama hacmi reklam vermek isteyen biri için altın değerinde. Ve tam da bu yüzden birileri bu hacmi bir virüs yaymak için kullanmaya karar vermiş. Dün ikinci kanalım için bir eğitim videosu çekerken orijinal Telegram'ı indirmek için Google'da bir arama yaptım. En üste çıkan Google'un kendi onayladığı sponsorlu bir reklam vardı. Tıkladım ve karşıma bildiğim Telegram sayfası çıktı. Ama bir şey gözüme takıldı. Domain adı telegram.org değildi. Karşımda Tease12 Squarespace diye garip bir adres duruyordu. Squarespace aslında ücretsiz bir web site oluşturma aracı. Birileri bu ücretsiz altyapıyı kullanıp Tease12 adında bir alt alan adına Telegram'ın sayfasını birebir kopyalayıp sahte bir site kurmuş. Sitede nereye tıklarsak tıklayalım, hangi butona basarsam basayım, bizi hep aynı yere yönlendiriyor. Telegrammer.com diye bir siteden bir .exe dosyası indirmeye zorluyor. Sonundaki dosya adını silip direkt siteye girdiğimde burada Çince siteniz başarıyla oluşturulmuştur diye bir yazı geliyor. Bu domaine bir whois sorgusu yaptığımda 1 yıllık ömrü var. Dolayısıyla saldırgan asıl zararlı virüsü burada saklayarak sahte web siteleri oluşturup ücretsiz web host sağlayıcılarından sürekli buraya yönlendirme yaparak virüs indirtmeyi hedefliyor olabilir. Şimdi bu teleagracım.exe dosyasını indirip sanal makinemizde çalıştıralım. Bakın temp klasörüne 3 adet dosya bırakmış. Hatta en sonuncusu .exe dosyası. Bunun ikonu neden böyle bilmiyorum. Ama sanki bütün virüsler Discord kılığına girmeyi seviyor. Önce tsetup.exe çalışıyor. Bu bize normal bir kurulum ekranı gösteriyor. Bunu kurduğumuz zaman bilgisayarımıza virüslü bir Telegram versiyonu kuruyor. Şu create işlemi sadece dosya oluşturmak için değil, bir dosyanın var olup olmadığını yoklamak için de kullanılır. Bilgisayarımızda gerçek bir Telegram kurulu mu diye bir yoklama yapmış. Eğer kurulu olsaydı muhtemelen doğrudan oturum kimliğimizi çalmaya çalışacaktı. Bu arada bizim Discord logolu uygulama altta kendini belli etmiş. C sürücüsünde program data klasörüne system.exe adında bir dosya daha oluşturulmuş. Bakın o da hemen şurada çalışmış zaten. Komut satırına tıklayıp görelim neymiş. Bakın burada gerçekten akıllıca bir şey yapılmış. Access TCP parametresi aslında Cloudflare'ın Cloudflare adındaki yasal tünelleme aracının parametresidir. Yani bizim bu system.exe aslında Cloudflare'ın orijinal dosyası. Virüs bunu kullanarak localhost'umuzun 443 portuna bir tünel açıyor. Ve çaldığı bilgileri bilgisayarımızda depolamak yerine bu yerel ağ üzerinden yanda gördüğünüz URL'ye canlı olarak postalıyor. Ve şifrelenmiş veriler Cloudflare'in güvenilir altyapısından geçtiği için güvenlik duvarına takılmadan sızabiliyor. Altında da görev zamanlayıcıya eklenen guard.dll diye bir dosya görüyoruz. Bunun tetiklediği Windows Event.exe ise asıl hırsızlığı yapan dosya. Burada tarayıcıya kurulu 10 farklı eklentiyi aradığını görüyoruz. Bunlar rastgele seçilmiş eklentiler değil. Bir tanesinin ID'sini kopyalayıp arattığım zaman evet bunlar kripto cüzdan eklentileri. Telegram kullananlar genelde kripto cüzdan eklentilerini çok sever. Yani bu saldırı doğrudan onları hedef alıyor. Bir yandan da bu Windows Event.exe sürekli IP adresimizi çekip kendi sunucusuna gönderiyor. Bakın Telegram uygulamasının virüslü versiyonu olduğunu şurada bağlandığı farklı sunucu adreslerinden de anlayabilirsiniz. 3 saniyenizi ayırıp abone olursanız hem bu tür videolara destek olur hem de farkındalığınızı artırmış olursunuz.